Evet dostlar, herkese merhabalar. Kanalıma bir defa daha hoş geldiniz. Bu eğitim serisini sağ olun, teşekkür ederim. Kanala destek olup abone olanlar üzerinden devam ettirmeye çalışacağım elimden geldiğince. Biliyorsunuz ilk video havalimanında yapılacaklar veya işte uçakta iniş öncesi yapılacaklar üzerineydi. Umarım faydalı, yararlı bir video olmuştur ilk video. İkinci videomun konusu ise artık havalimanında ne yaptınız? İndiniz, uçaktan çıktınız, işte gümrükten geçtiniz, valizleri aldınız. Bu noktadan sonra konaklayacağınız lokasyona bir ulaşım ihtiyacınız doğuyor. Bu aşamadaki, bu süreçteki aşamaları adım adım notlar aldım size. Epeydir dersime çalışıyorum. O yüzden biraz zaman aldı. İlk video ile bu zamana kadar geçen zaman arasında birkaç hafta geçti diye tahmin ediyorum. Evet, uzatmadan vaktinizi değerli kullanalım, efektif kullanalım. Şimdi ne yapıyoruz? Havalimanında konaklayacağımız yere geçiş yapacağız. Bu bir otel olabilir, bir evi olabilir, o olabilir, bu olabilir. Şimdi burada bununla ilgili farklı alternatifler var. Başlıklar sundum. Öncelikle baştan söylüyorum. Yani ben genelde Houston odaklı gidiyorum. Fakat bir de burada Kaliforniya tarafına, Los Angeles'a gittiğimizde bir araç kiralama sürecimiz olmuştu. Bunlar aslında Amerika'nın tamamına uyabileceğini düşündüğüm bilgiler. Fakat havalimanlarına, lokasyonlara göre de farklılıklar olabilir. Gene siz araştırmanızı yapmanızı öneriyorum. Bu konuda ön hazırlığınızı yapmaya çalışın. Şimdi ne yapabiliriz? Madde 1. Uber ve Lyft kullanabilirsiniz arkadaşlar. Türkiye'de henüz Uber Lyft aktif olmadığını biliyorum. Bir aralar denediler ama bu konuyla ilgili ben hemen buradan adım adım okuyacağım. Şimdi ne yapabilirsiniz? Uber ve Lyft'i kullanmayı bilmeyen arkadaşlar, ki ilk defa geldiğinizi, hiç kullanmadığınızı varsayıyorum. Önceden YouTube'dan bu uygulamaların nasıl kullanıldığı ile ilgili videolara bakmanızı öneriyorum arkadaşlar. Ve YouTube'da o videonun yüklenme tarihine bakın. Son güncel videolardan izlemeye çalışın. Hatta YouTube'un video arama filtre ekranı var. Oradan son bir ay, son bir yıl falan neyse onu seçmeye çalışın. Çünkü uygulama güncelleniyor, arayüzler değişiyor gibi. Bunu bir kere cebinize koyun. Sonra uygulamaları kurmamız gerekiyor bakarsanız. Türkiye'deki marketlerde bu uygulamalar kurulabiliyor mu? Şu an güncel bilgim yok açıkçası. Dolayısıyla Amerika'ya iner inmez bunu kurma ihtiyacımız varsa havalimanında çıkmadan bunu kurmamız icap edecek. Yani orada o işlemleri halletmeniz gerekecektir. Eğer önceden kurabiliyorsanız, işte bilmiyorum, VPN şu bu vesaireyle, onu bilmiyorum. Onu bir kurmaya çalışın. Uygulamayı kurduk. Uygulamayı kurduktan sonra ne yapacağız? Kendimize bir profil oluşturacağız. Amerika'da bu profil genelde telefon numarası üzerinden yürüyor. Fakat bugün baktım, kendi uygulamalarımdan çıkıp tekrar yeni bir üyelik kaydı yapmak için deneme istediğimde ya telefon numarası ya işte benimki Apple olduğu için Apple ID ya da Facebook vesaire gibi farklı alternatiflerle uygulamaya giriş yapılabildiği imkanı sunuyordu. Ona bir bakmamız gerekecek. Profil oluşturacağız. Uygulamaya tamamen güveneceğiz. Ben hem Lyft hem Uber için konuşuyorum. Güvenin arkadaşlar. Her şeyi doğru girin. Hatta Türkiye'den SMS alabiliyorsanız belki Türkiye numarası üzerinden yürüyüp sonra da güncelleyebilirsiniz. Onlara bir bakın. Profilimizi de oluşturduk. Adımız, soyadımız vesaire orada var. Ve artık ödeme yöntemini girmemiz gerekiyor. Sistemde Uber için bakıyorum. Uber'in gift card ödeme yöntemi var. Venmo denen burada bir uygulama var. Gene Amerika için bunlar. CVS mağazaları, marketleri var burada. Ne derler ona? Eczaneler grubu gibi düşünün. Onlardan nakit yükleme yapabiliyormuşsunuz. PayPal, kredi kartı veya debit kartı yükleyebiliyor. Ödeme seçeneği yapıp ondan sonra çağıracaksınız aracınızı, öyle düşünün. Dolayısıyla burada kredi kartı bizim için ilk başta uygun olacaktır diye düşünüyorum. Lyft'e baktığımız zaman da bank account'u var arkadaşlar. Yani banka hesabınızı muhtemelen IBAN numarasıyla bağlayabiliyorsunuz diye düşünüyorum. Kredi kartı ve kredi kart or debit kart demiş. Kredi kartı bağlayabiliyorsunuz. Debit kartta gene Amerika'daki banka hesabı gibi düşünün. Ama birinci madde bank account. Bank account, yani benim tahminim Türkiye'deki banka hesabınızı bağlayarak da buradan yürüyebilirsiniz. PayPal var. Venmo var. Bir de Lyft Cash Store diye bir alternatif sunmuşlar. Bunu da bugün gördüm. Çok şaşırdım. Bilmiyordum. Yani hesabınıza nakit yükleme, kontür yükler gibi yükleme yapabiliyorsunuz. Ancak bunu havalimanında yapabileceğinizi düşünmüyorum. Çünkü dediği Lyft Cash Store seçtiğiniz zaman uygulamada size haritada gösteriyor. Etrafınızda hangi store'lar var, hangi mağazalardan yükleme yapabiliyorsunuz diye. Bunlar işte Walmart, Family Dollar gibi mağazalarda yükleme yapabiliyorsunuz. Atıyorum işte $100 yüklüyorsunuz, ne kadar gideceksiniz. Şimdi uygulamayı kurduk, hesabımızı açtık, banka hesabımızı girdik, ödeme bilgilerimizi girdik. Artık uygulamada gideceğimiz adrese yazıyoruz ve
bir talep yapacağız. Fakat tabii burada bize hangi tür araç istediğimizi isteyecek. Burada ihtiyacınızı iyi belirlemeniz gerekiyor arkadaşlar. Yani bu biraz göreceli bir durum ama hani valizleriniz çok fazla, bizim gibi 7 valizle geldiyseniz, işte aileniz kalabalıksa ona göre farklı tipte araçlar seçmeniz gerekiyor. En basiti işte X var. İşte benim Toyota Corolla gibi. İşte bizde bulunan hayali Highlander'la ben Uber yaparken X-Large yapıyordum. Ne yapıyor işte benimki? Önde 2, arkada 2, en arkada 3, 7 kişi şoför harici 6 kişi taşıyabiliyordu. Valizler, şunlar bunlar. Dolayısıyla X-Large araç mı alacaksınız? Veya işte gene Uber'in Black SUV denen daha büyük SUV araçları var. İşte Escalade'ler falan filan. Cadillac'ın modelleri var. Ondan sonra aklıma gelmiyor şimdi. Öyle büyük modellerden çağırmanız gerekebiliyor. Şimdi burada şöyle bir durum oluyor. Dikkat etmeniz gereken bence hani Türkiye'de atıyorum havalimanına giderken sizi arkadaşınız, eşiniz, dostunuz, akrabanız bir Doblo arabasına veya ufak bir arabaya valizleri tıkıştırır, üst üste kucak kucağa havalimanına götürmüş olabilir ama aynı araç durumuyla burada seyahat etmeniz sıkıntılı. Yani ne bileyim işte çocukları arkada, işte eşiniz, valizler kemersiz olmuş olabilir ama burada çocuklar geldi mi, atıyorum 3 çocuğunuz varsa arkaya 3 kişilik işte tık 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 kemerler takıldı, size takıldı ama yani eşiniz öne oturdu, boşta bir araç daha ihtiyacınız var gibi düşünün, değerlendirin, artı valizler. Yani bunu iyi hesaplamanız lazım. Araç tipinizi de belirleyip çağırdınız. Çünkü eğer geldiğinde araç olmazsa, sığamazsanız uygun aracı çağırmadığınız için şoför sizi almayacaktır. Ve yani büyük ihtimalle hani bazıları insaflı olabiliyor ama polisler hep orada lokasyonda sizi alın, Uber'lerin işte ne bileyim yolcu alım bölgesinde polisler olduğu için o konuda biraz yani lisansların iptal edilmesinin kaygısıyla haklı olarak veya kanunlara özellikle uymak istedikleri için uzatmayayım. Sizi almazlar abi, gider ondan sonra hem de iptal eder. Geldiği için de mekana komisyonunu alır. Siz yine paranızı ödemek zorunda kalırsınız. Yani en azından bir kısım komisyon keserler sizden. Buna dikkat etmemiz lazım. Şimdi ne yaptık? Çağırdık. Uygulamada aracı çektik. Çağırdık. Ondan sonra zaten havalimanından çağırdığınızı varsayıyorum bu arada. Havalimanından çağırdıysanız havalimanında bunların bekleme alanları oluyor. Ben de çalıştığım zaman Uber için. O bekleme alanında atıyorum 50-60 tane 100 tane araba var. Sırayla tıkır 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 tıkır. Zaten uçaklar inip herkes çıkmaya başladı mı arka arkaya Uber tıkır tıkır işlemeye başlıyor. O arada bir hangame olur arkadaşlar. Bir sürü arabaya istek geldiği için hepsi aynı anda bekleme duraklara gelmeye başlarlar. Siz uygulamadan bakarsınız, işte şey yaparsınız. Arabayı görebiliyorsunuz hemen, size eşleşen arabayı. Orada ne diyor? Adamın adı, soyadı, işte adı, plakası, hangi tür araba markası, rengi gelecek. Atıyorum işte Toyota Corolla beyaz bir araba gelecek. Plakası AK bilmem ne, sallıyorum. Onu oradan izlersiniz. Fakat Houston için söylüyorum. Houston şu an George Bush Havalimanı hala bildiğim kadarıyla, ileride değişmiş olabilir bu videonun içeriği ama şey vardı, daha güzel bir nasıl diyeyim, yolcuları aldıkları güzel bir durak vardı. Şimdi inşaat süreci olduğu için böyle geçici bir istasyon yarattılar. Hani bir yol düşünün. Herkes o yoldan bir şekilde geliyor tek yön. Kaldırımda insanlar bekliyor. O kaldırıma direkler yaptılar arkadaşlar böyle. Hani o direklerin üzerine numaralar koydular. İşte 1'den 10'a, 11'e, 12'ye kadar falan neyse böyle. Atıyorum 10 metre arayla. Orada çünkü harala gürele bir yığınlık olduğu için siz şöyle bir durum olabilir. İşte siz atıyorum 5 numaralı direğin altında beklersiniz. Yukarıda 5 yazar büyük. Uber sürücüleri de genelde numaraya göre yanaşmaya çalışıyorlar. Dolayısıyla ne oluyor? Siz çağırdıktan sonra Uber şoförünü haritada, uygulamada gördüğünüz zaman yaklaşıyor. Uber ya da Lyft fark etmez, işte yaklaşıyor. Siz o arada telefonunuz elinizde olup ona dikkat etmeye çalışın. Çünkü uygulama üzerinden Uber şoförü size mesaj atabilir ya da arayabilir. Yani yabancı bir numara arıyorsa ne oluyor falan diye şaşırmayın. Uber sistemi üzerinden veya Lyft sistemi üzerinden arayabilir ve size sorabilir neredesiniz? Çünkü harala göre de nereye oturacağını, nereden sizi alacağını bilmesi önemli. Siz de gözlüyorsunuz falan. Neyse işte mesaj atabilirsiniz. İşte number 5, number 6 neyse öyle bir basit bir İngilizceyle bunu çözebilirsiniz. Neyse orada biraz tabii orası genelde pick-up durumları, yerleri duruma göre şu an gerçekten biraz sıkıntılı diye biliyorum. Bir yığılma oluyor aynı anda uçaklar indiği için. Sakin olmaya çalışın. Valizleri eksiksiz koymaya çalışın. Acele etmeye çalışacaktı. Çünkü polisler de orada düt dart falan yapıyor. Hani sakince yerleştiniz, oturdunuz, kemerinizi taktınız, sonra yola çıkıyorsunuz. Bu arada uygulamadan nereye gideceğinizi arka tarafta işte neyse inceleyebilirsiniz. Bu zaman zarfında da ben öneriyorum. Yani şoförlerle çok fazla
Yani konuşayım, edeyim, bir şeyler sorayım falan, bence çok öyle bir işte muhabbete girmeyebilirsiniz. Hem yani ilk defa yerlisisiniz. Yani bir şey yapacağından değil sonuçta. Uber'de gideceğiniz, yolculuğunuzu vereceğiniz para belli de. Hem dikkatini dağıtmazsınız, sağa sola odaklanırsınız. Ve sonrasında hani şey var, Uber'in sisteminde, uygulamada zaman zaman tabii versiyonlarda değişiklikler oluyor ama hani bahşiş uygulaması da, uygulamaya bahşiş ekleyebiliyorsunuz. Şoföre bahşiş bırakabiliyorsunuz ama tabii yeni geldiniz, para ihtiyacınız var. Türkiye'den dolar getirdiniz. Vermek zorunda değilsiniz abi. Yani ben tabii ki şoför tarafından bakarsan bir 3-5 dolar, 5 dolar, 10 dolar neyse yerine göre 20 dolar verenler de olmuştu. O yüzden belki nakit bir para getirip hani ayıp, daha yeni geldik, hani bir 5 dolar adama nakit olarak verebilirsiniz inerken. Ve inerken mutlaka şeye dikkat edin arkadaşlar. Koltuğunuzu, çünkü bir heyecan olacak yani. İlk geldiniz, sağınız solunuz nedir, panik hayvanınız olacak. İnerken mutlaka bir tekrar dönüp bakın. Telefon düşmüş mü, cüzdan düşmüş mü, anahtar düşmüş mü, o ya da bu, herhangi bir şey unutmuş musunuz? Yani şöyle koltuğun altına vesaire. Şoförlerin çoğu bunu kontrol etmeye çalışıyorlar. Ben özellikle yapıyordum. Bir yolcu indikten sonra bakıyordum. Küçük bir valiz araya sıkışmış mı, çanta araya sıkışmıştı. Yani orada bir acele etmeden mutlaka bir kontrolünü yapın. Allah korusun yani cebinizden bir şey düşer, cüzdan düşer, pasaport kayar gider. Sonra o adamı bulacağım, edeceğim paniğiyle bulunur yani. Bunlar Uber'de ve Lyft'te kayıtlı şoförler oldukları için ondan yana bir sıkıntınız olmayacaktır ama bunlara dikkat edin diyorum. Evet, yaklaşık işte ilk 10 dakikayı, 12 dakikayı bu Uber Lyft'e ayırmaya çalıştım. Bunlar çünkü en çok aktif olarak kullanılanlar. Şimdi ikincisi yine Turo.com var arkadaşlar burada. Turo.com, ancak bunda şunu bir es vereceğim. Hani Türkiye'den gelen yabancılara ya da yabancı turistlerin yabancı ülkelere ehliyetleriyle nasıl bir uygulamaya attıklarını bilmiyorum. Tamam. O yüzden kendim araç kiralamadım ama etrafımda çok duydum. Hatta bu Turo'ya nedir? Önce onu anlatayım. Turo.com, Airbnb biliyorsunuz, insanlar evinin bir odasını ya da kendi evini kiraya veriyorlar. Aynı Turo.com'da da kendi arabanızı orada kiraya veriyorsunuz arkadaşlar. Yani evinizde ikinci bir araba vardır ya da hafta sonları boştur. İşte ne bileyim, ikinci araba. Ya da bunu ticari olarak yapmak istiyorsunuzdur. Turo.com'a girerseniz bakarsınız, YouTube'da videolarını da izleyebilirsiniz nasıl kullanıldığını. Nereden nereden arabayı teslim almak istiyorsunuz, hangi gün hangi saatte ve hangi gün hangi saatte bırakacaksınız diye böyle bir arama yaptığınızda size listeyi, arabaları döküyor, fiyatları döküyor. Ve o araçların işte daha önceki yorumlarını, şoförlerin yorumlarını, işte sahiplerinin yorumunu, temizdi, zamanında geldi, şöyleydi, işte frenleri bozuktu, şöyleydi falan gibi yorumları alabiliyorsunuz. Turo.com üzerinden araba kiralayabiliyorsunuz arkadaşlar. Öyle söyleyeyim. Şahıstan kiralıyorsunuz ama sistem aracı, aynı Airbnb gibi. Ona bir göz atın derim. Bu bir alternatif. Ondan sonra üçüncü olarak yine Uber'de dedim ya, hani büyük araba ihtiyacınız olduğu zaman Uber'in Black SUV'lerini çağırmanız gerekebiliyor. Yani birçok zaman oluyor. Aynı şekilde Uber'in Black SUV'leri gibi burada limuzin hizmeti veren firmalar da var. Şimdi limuzin hizmeti dediğiniz zaman insanın gözüne biraz şey geliyor. Uçuk rakamlar, o VIP araç falan gibi geliyor. Fakat ama bunlar aslında VIP hizmeti verdikleri gibi havalimanı transfer hizmetleri de sunuyorlar arkadaşlar. Havalimanı eğer genelde kalabalık geldiğiniz zaman, valizler coştuğu zaman ve şöyle söyleyeyim, hani havalimanında Black SUV çağırdığınız zaman havalimanında normalde bekleme alanında, parkurda bekleyen araçların çoğu X-Large arabalar. Black SUV dediğiniz zaman atıyorum 200 tane orada araba varsa 10 tanesi Black SUV'dir. 2 uçak arka arkaya inip Black SUV çağırdığı zaman o anda onun karşılığını bulamayabilirsiniz. Çok zaman beklemeniz gerekebilir gibi. O yüzden diyorum ki limuzin firmaları da var. Burada da hani şöyle bir şey söyleyeceğim. Diyeceksin ki Can abi geldiğin yerine, yok abi. Yani bildiğim noktada mesela burada bu işi yapan bir arkadaşım da var. Onunla ilgili de bilgi yapacağım ve bunu birçok havalimanında araştırabilirsiniz. Limuzin servisleri, airport transfer ücretleri gibi. Çünkü bunların hepsi aşağı yukarı aynı fiyatlar. Kendi web siteleri var ya da uygulamaları var. Buradan girip ben havalimanından gideceğim, şu otele gideceğim falan diye bana bir fiyat çıkar dediğinde, oradan da rezervasyonunuzu yaptığınızda ya peşin ödemeyle ya full ödemeyle bunu o saatte, hatta şoför sizi inip havalimanının içerisinde daha dışarıya çıkmadan gümrükten valizleri alıp böyle iç kapılar vardır. Oradan böyle çıktığınız zaman yolcuların yakınlarının beklediği bir alan var. Orada şoförler de bekliyor. İşte atıyorum işte Can Çolpan ve ailesi falan diye böyle bekler. Hani orada hemen karşılar, arabaya yönlendirir falan, böyle bir hizmet de alabiliyorsunuz. Bununla ilgili de burada
Eğer Houston'a geleceksiniz, burada benim Zanan diye bir arkadaşım var. Zanan'la da konuştum. Hani dedim böyle bir video var. Hani böyle arkadaşlara da yardımcı olmak adına ne yapabiliriz abi dedi. O dedi ki abi benim şimdi altta da yazacağım. usaluxurylimo.com adresi var. Oradan Zanan'a mesaj atabilirsiniz ya da sistemden bakabilirsiniz fiyatlara. Bir de bir kupon oluşturdu benim sizlere sunabilmem için. Verelini Amerika kupon koduyla sisteme giriş yaparsanız o da size bir %10 indirim yapmayı hedeflemiş durumda. Buradan da işte yani bu da böyle bir hizmet abi. Başka firmalardan da bakabilirsiniz. Öyle söyleyeyim. Şimdi diğer bir nokta, adım araba kiralayabilirsiniz abi. Şimdi araba kiralama burada ben kiraladım. Nerede kiraladım? İşte Kaliforniya'ya gittiğimizde geçen sene Irmak'ın doğum gününde Disney'e gitmiştik. Orada kiraladım. 2 günlüğüne kiraladım o zaman. Toyota Corolla kiraladım. Burada farklı firmalar var. Türkiye'de de belki benzerleri vardır. Hatırlamadım, bilmiyorum. Hakim değilim. İşte Enterprise var, Budget var, Alamo var, Avis var gibi bu firmalar var. Bu firmaların web sitelerinden ben Alamo'dan kendim web sitesinden girip bana uygun olan arabayı fiyata göre rezervasyonumu yapmıştım ve orada şöyle bir opsiyon vardı. Sistemden para ödemedim. Mekana gittiğimde parayı ödedim. Ya onlar o kadar büyük firmalar ki o konuda şeyler, yani gidiyorsun ofise gidip arabayı teslim alacağın zaman ödemeni yapıyorsun falan gibi. Bu Alamo fena değildi. Yani hesaplıydı. Aslında görece olarak çok da birbirlerinden uçuk rakamlar yoktu. Oradan bir araba kiralama yapabilirsiniz. Fakat araba kiralama sürecinde şöyle bir şey es geçeceğim. Ben yani ilk geldiğimde araba kiralayabilir miydim? Ben o kadar cesur olamazdım. Neden? Çünkü zaten paniğim. Bir sürü ıvır zıvır var. Eşyam var. O var, bu var. Yani tabii it depends diyorlar yani. Neye bağlı? Çok fazla valiziniz varsa kiralayacağınız arabaların, onların da belli size'larda kiralıyorlar. Normal araba kiralama firmaları. İşte 4 kapılı, 5 kapılı, 6 kapılı SUV'ler falan ama hani ona da sığmayacaksınız. Daha büyük arabalarda daha fiyatlar inanılmaz noktalara gidiyor, uçuyor. Şimdi orada ne var demişim ben? Ne yapıyor? Bir de Expedia.com'dan kiralayabiliyorsunuz arkadaşlar. Ya veya böyle benzer firmalar da var. Kayak.com falan. Expedia. Benim şöyle bir şey duymuştum. Doğruluğunu yanlışına emin değilim ama birkaç yerden duyduğum için şöyle söylüyorum. Araç kiralama firmasının senaryoyu da anlatacağım da, araç kiralama firması size gittiğiniz zaman ekstradan farklı sigorta paketleri de satmaya çalışıyor. Yani kıllandırıyor açıkçası. Ya şöyle olursa, böyle olursa. İşte öyle bir paketim var ki diyor, arabayı pert et, anahtarı bırak çık, sana yenisini veriyoruz diyor. Ama diyor bir tanesi de böyle bir şeyler var. Ama Expedia.com'da araba bütün firmalar hemen hemen oradaymış ve oradan kiralama yaparken Expedia da sana sigorta paketi veriyor ve Expedia'dan aldığın sigorta genelde kapıda acenteden aldığın sigortadan daha hesaplı olduğu ile ilgili birkaç yerden dönüş almıştım. Yani bilgi almıştım. Kulağıma gelmişti, öyle söyleyeyim. Şimdi ne yapıyorsunuz? Atıyorum havalimanında indiniz. Ondan sonra acenteler, atıyorum İzmir'de ve İstanbul'da bilmiyorum ama İzmir'de havalimanının hemen içinde ofisleri. Şimdi burada ve Kaliforniya'da, özellikle Kaliforniya'da, burada da bildiğim kadarıyla acentelerin havalimanının içerisindeki shuttle denen işte otobüsleri, ring otobüsleri var, ufak otobüsler. O otobüslerle acentelere ulaştırıyorlar sizi. Havalimanının içerisinde değil, havalimanı dışında ofisleri oluyor genel olarak ve araçlar da o bölgelerde zaten. Ne yapıyorsunuz? İşte valizlerinizi aldınız. İşte o shuttle'ların bulunduğu, daha önceden bir önceki videomda da o haritaya hakim olduğunuzu varsayıyorum ya da gözünüzü açtınız, nereden gireceğim, nereden çıkacağım. O shuttle'ları takip edip Rent-A-Car bölümüne ulaşmanız gerekiyor shuttle'larla. Bunlar ücretsiz oluyor havalimanı içerisinde. Herhangi bir para ödemiyorsunuz bu shuttle'lara. Dolayısıyla valizleri pat 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 büyük, arkada stok yapabileceğiniz yerler var. Oralara valizleri koyup ayakta veya oturarak Rent-A-Car'ın ofisinin, araba kiralama ofisinin oraya, acentesine ulaşıyorsunuz. Ondan sonra işte önceden rezervasyonunuz varsa, ki öyle olduğunu tahmin ediyorum internetten. Rezervasyon bilgilerinizi verdikten sonra orada işte ehliyettir, şudur budur. Yabancılara yaptıkları ehliyet süreçlerini bilmiyorum. Ben hani Texas ehliyetiyle kiraladığım için Kaliforniya'da, hani belki turist veya Türk ehliyetine bilenler varsa lütfen yorumlara yazsın. Hani sigortalarda belki rakamlar değişebiliyordur vesaire vesaire. Ondan emin değilim. İşlemlerinizi bitirdiniz. İşte sigortayı aldınız ya da orada ödediniz vesaire. Ondan sonra bana şöyle ilgimi çekti. Yani ilk defa yapmıştım geçen sene burada kiralamayı, dediğim gibi. Oradan dediler, kağıt verdiler bize, işte böyle bir sözleşme gibi bir kopya. Dışarıya çıkın dediler. Dışarıda bir tane ufak bir masa gibi bir şey var. Orada bir görevli var. Dedi arabalar arka tarafta. Arabalar arka tarafta deyince gittim, orada görevli anahtarları da üzerinde dedi.
Bir gittim ki şimdi alacağınız arabanın falan farklı segmentte arabaları oraya gruplandırmışlar. İşte binek arabalar, işte jipler, işte ne bileyim o bu falan gibi. Atıyorum benim aldığım araba 4 kişilik sedan arabalardan. Öyle binek dediğim sedan arabaydı. Corolla tipiydi ama mesela Corolla var ama Corolla'nın yanında bir benzeri Hyundai'nin de var. Hyundai'nin yanında işte ne bileyim başka bir Nissan modeli var. Hepsi aynı arabalar, benzer, farklı renklerde, aynı kategorilerde. Ya şöyle yapıyorsunuz. Giriyorsunuz, anahtarı alıyorsunuz, çalıştırıyorsunuz. Bir araba seçiyorsunuz yani bakarsanız. Orada sizinle beraber gelen herkes orada araba seçiyor falan böyle. Oğlum dedim, kağıt bende, araba burada, aldık anahtarı. Sonra çıkışta, otopark çıkışında gene bir görevli var. Ne yapıyor? Sizin evranınızın üzerinde bir barkod var. O barkodu bık diye okutuyor. Sonra arabanın önünde bir barkod var. Tık diye onu okutuyor. Tak, sistem sizi match ediyor. Hangi arabayı aldığınızı oradan eşleştirip ondan sonra serbest çıkıyorsunuz. Depolar full benzinle geliyor. Dönüşte de benzinle fullleyip herhangi bir yerde, yakın bir yerde, havalimanına, otopark aynı yere bırakabilirsiniz. Veyahut da ben yani uçağa az vaktim vardı açıkçası. İşte çeyrekten biraz az bir benzinim vardı. İşte çeyrek depo kadar eksikti. Orada hemen bana bir hesap yaptılar kabaca. Onu da bana ekstradan fatura ettiler. Ama işte dışarıda atıyorum benzin 2,5 liraysa bana işte 2,65'ten 2,70'ten falan sattılar orada gibi düşünün. Evet, burası da böyle hızlıca anlattım ama hani şöyle bir bakayım. Burada işte tiplerden bir tanesi de ben yanıma aldım arkadaşlar. Arabaya bindiğiniz hani harita, hani GPS de belki kiralayabilirsiniz ama hani telefonunuz varsa ve eğer offline harita falan indirdiyseniz, gene bir önceki videomda hatırlatmaya çalışmıştım size. Belki de şebekeye bağlandınız hemen ya da hattı önceden aldınız, bilmiyorum yani. Türk hattınız çalışıyor, internetiniz çekiyor, Google haritalardan, telefondan idare edeceksiniz diye düşünüyorum. Yani GPS'e çok para vermenizi düşünmüyorum. Ekstra cihaz satmaya çalışıyorlarsa. Telefon için Türkiye'den bence hemen el çantanızda, hani valizlerden zor olur ama bir çakmak şarjı, bir USB şarj kablosu, bir tane de aynaya tutucu bir şey olursa. Çünkü elde telefon, ben rahatsız oluyorum abi. Yani zaten gerginim. Yıl sağımı solumu bulup mekana gideceğim. İlk defa Amerika'da araba kullanacağım. O yüzden hani oraya telefonu bir takayım. Şarjda takayım. Ondan sonra kafam rahat olsun. Hat gitmesin, bir şey olmasın, telefon kapanmasın. Yolda stres yapmayayım diye. Bunları da ben almıştım yanıma bakarsanız. Hatta Türkiye'ye bile gittiğimde araba kiraladım. Buradan giderken kendi telefonum, şarj cihazı, aparatı ve işte tutacağı bile götürmüştüm. Yok çünkü biliyorum yani telefonun arabanın neresine koyacağını bilemiyorsun. Çoğunda yok yani, varsa da ben bilmiyorum. Şimdi hemen notlardan bakıyorum tekrar. Firmalardan bahsettik, otobüsten bahsettik, işte shuttle'larla yapıyorsunuz. Rezervasyon kağıdı demişim ama belki e-postanızda vardır. Yani oradan da gösterebilirsiniz diye tahmin ediyorum. Ama ben eski kafalıyım abi. Mutlaka bir print almak istiyorum. Elimde kağıtta bir çıktısı olması lazım. Farklı klasmanlara göre şey yapıyorsun. Arabaları orada bulunuyor. Evet, bu şekilde araba kiralama kısmı da aslında madde olarak böyle bir genel açmak istedim. Ama daha bilgisi olan arkadaşlar varsa altına da yazsınlar. Lütfen orada tartışırız tekrar. Şimdi diğer bir maddede Facebook gruplarında, genelde atıyorum Houston'a geleceksiniz. Houston'daki Facebook gruplarına, işte ne bileyim Miami'deki, Florida'daki, neredeyse işte şehirlerdeki Türk Facebook grupları oluyor arkadaşlar. Mutlaka önceden araştırma amaçlı oralara giriyorsunuz, çıkıyorsunuzdur ama hani belki şöyle bir şey yazabilirsiniz. Hani ben bugün bu tarihte Houston'a geleceğim, bugün bu arada şuraya geleceğim. Genelde lokalde de o gruplarda takılan Türk arkadaşlardan ek olarak taksi hizmeti vermek isteyen arkadaşlar olabiliyor. Yani sisteme kayıtlı değildir ama hani işte Uber, Lyft yapıyordur ya da yapmıyordur duruma göre. Hani sizi havalimanından alıp istediğiniz yere bırakıp işte emeğinin karşılığında isteyebilir. Hani böyle arkadaşlar da var bu buralarda. Onlardan da belki bilgi alabilirsiniz. Onlar belki sizi bir sonraki aşamalarda yardımcı da olabilirler. Tabii ki tanımanız da önemli. Hani art niyetli davranacaklarını düşünmesem de hani herkese gene de tanımak lazım. Siz de araştırırsanız beraber ondan öğrendiğiniz bilgilerle de nasıl diyeyim, tekrar 2 kere kontrol etmiş olursunuz. Bu var. Sonrasında da son olarak da toplu taşıma kullanabilirsiniz diye not almışım aklıma gelenlerden, ama toplu taşıma tabii ki biraz göreceli bir durum. Yani Houston'da bu bölgede evet otobüs adı altında metro diye geçen bir otobüs ağı var. Çok enteresan, evet, subway diye, metro yer üzerindeki işte burada gezen otobüsler, körüklü otobüsler falan var ama hani burada havalimanında ne kadar, nereden geçiyor, nereden duruyor, nereden kalkıyor inanın hiç bilmiyorum. Dolayısıyla hani başka şehirlerde, işte New York'ta daha merkezi toplu ulaşımın daha aktif olduğu şehirlerde belki bundan işte çok daha anlamlı ulaşım yöntemi olarak
tercih edilebilir. O yüzden onu da araştırmanızı öneriyorum. Genelde daha hesaplı olacaklardır. Ama tabii bu gene it depends diyeceğim. Nasıl geldiğinize bağlı. Hani 2 çocuk, işte eşliğinizle geldiniz. Bizim gibi 7 tane valiziniz varsa sıkıntılı. Bir de hemen geriye dönüyorum. Onu atladım. Çocuklar deyince aklıma geldi arkadaşlar. Çocuklarla beraber geldiğiniz zaman kemer konusunu anlatmıştım orada. Çocuk koltuğuna oturtmanız gerekiyor eğer küçük çocuklarınız varsa. Dolayısıyla Uber'de ve Lyft'te arabayı çağırırken koltukla çağırma durumu opsiyonu var ama her arabada bu koltuk durumu yok. Şöyle bir önerim var. Mutlaka bunu yapın. Çocuk koltuğunuz, bebek koltuğunuz ne varsa uçağa atın girin. Çünkü bebeklerle ilgili hem araba hem koltuk gibi şeydir. Bebek arabası, bebek koltuğu şeyi gibi valizden saymıyorlardı abi Türk Hava Yolları. Yani o zaman öyleydi. Hala mı öyle bilmiyorum. Hala öyle olması lazım. Bu aralar Türk Hava Yolları sağ olsun para konusunda çok gözlerini açtıkları için onu ne kadar ücretsiz onu bir sorabilirsiniz abi müşteri hizmetlerine diye düşünüyorum. Ya da bileti alacağınız havalimanındaki ofisten falan. Atıyorum 8, ben şöyle düşünmüştüm. Biz o yüzden 7 valize geldik. 8 valiz hakkımız var. Bir tanesi çocuk bebek arabasıydı. Bebek arabasının valiz hakkından diyerekten düşünmüştük biz. Sormamıştık da işte cahilliğimiz, bilgisizliğimiz o an için. O yüzden 7. Bilseydim ben onu sayacağını 8. valizde getirdim. Fazladan bir şeyler getirdim. Sonuçta burada parayla alıyorsun her şeyi. O yüzden uzatmayın. Koltuklarınızı, çocuk şeylerinizi koymaya çalışın abi uçağa. İner inmez en azından lift çağırdınız mı tak diye onu bağlarsınız. Ama dediğim gibi her çocuk bir emniyet kemeri. Yani kucakta taşıyayım, öyle yapayım, böyle yapayım yok abi kesinlikle. Ona göre sayın, ona göre çağırmaya çalışın. Toplu taşımayı toparlıyordum işte. Oradan buraya atladım ama hani yani o kadar kalabalık işte çocuk geldiniz, valizlerle geldiniz vesaire, hani otobüse bineyim, metroya bineyim de bir yere gideyim. Yani konusunda tereddütlerim var. Onu da iyi planlamak lazım dostlar. Evet. Son olarak da sizi birisi karşılayabilir abi. Bu işin en kolay tarafı bakarsanız. Yani sizi birisi karşılayabiliyorsa zaten yapacağınız telefonunuzu havalimanında bir şekilde wireless'e aktif edip ya da Türk hatlarınız çalışıyorsa ondan sonra karşı taraftan iletişim kurmanız. Tabii o noktada mutlaka WhatsApp ya da Facebook Messenger gibi uygulamaları unutmayın. Hani direkt hattınıza basıp alo dememeye çalışın. O konuda da ilk geldiğinde şaşkınlık, acemilik, panik, korkuyu arasında arkadaşlardan bunu unutup Türkiye hattının Amerika'ya bağlandığından Türk Telekom buraya bağlanmış, oradan Amerika'ya arayan ya da buradan Türkiye arayıp biz geldik diyen arkadaşlar oluyor. Orada da hemen online'dan yürümeye çalışalım. Başka hani şu an için genel olarak benim derlemeye çalıştığım maddeler bunlar. Umarım yararlı bir video olmuştur dostlar. Bundan sonraki video serisi için video serimizin 3. bölümü olarak da şu an başladım, onun üzerinde çalışıyorum. Evet, uçaktan önce işte inişten önce yaptığınız uçakta havalimanında bir şeyler yaptınız. Ondan sonra işte gümrükten geçtiniz. Ulaşımınızı da hallettiniz. Nereye gideceksiniz? Nerede konaklayacaksınız? Tabii ki bunu önceden halletmiş olmanız lazım ki ulaşımı yapasınız, ama bunlarla ilgili dilim döndüğünce işte aklımda geldikçe onları aldığım notlardan kendi tecrübelerimden derleyerek sizlere bir şeyler anlatmaya çalışacağım. Adım adım gideceğiz bakalım. Yani biraz normal kanalın günlük videolarına da ağırlık verdiğim için eğitim videoları da biraz düşünülmesi gerek. Yani burada sayfa bakarsanız hani bir A4'de bayağı bir şey döktüm, hepsini yazdım. O yüzden çok hızlıca tekrar bir özden geçireceğim. Hepsini anlattım mı diyerekten. Sonra bunu da anlatmadım demeyeyim. Evet. Havalimanında Uber ve Lyft'in nerede duracağına bakabilirsiniz. Gene onu da sorabilirsiniz insanlara. Uber ve Lyft nereden alıyor? Çünkü normal şartlarda atıyorum burada herkes aynı yerden çıkmıyor. Yani herkes işte otoparkına gidebiliyor ya da shuttle otobüslerle arabaları otoparkta olabiliyor. Dışarıda, havalimanı dışında arabaların otoparklara bıraktıkları yerler var. Shuttle otobüslerinin bir kısmı onları alıp yolcuları, ben Kaliforniya'ya giderken kendi arabamla havalimanına gittim. Arabamı bıraktım orada. Otoparka shuttle'a bindim. Havalimanının içine gittim falan gibi. Orada hani kafa karışmayacak şekilde o araçların nerede durup nerede kalktığına önceden bakabilirsiniz. Ya da görevlilere sormaya çalışabilirsiniz. Çıkışların nerede olduğunu. Evet.
Aracın rengi, markası, plakası var. Adam içeri bindiğiniz zaman adamın suratına bakın. O mu, değil mi? Başkası mı? Başkasıysa binmeyin abi. Araç aynı olsa bile binmeyin yani. Cancel edin. Oraya da yazarsınız nedeni neyse. Different driver falan gibi. Bahşişleri anlattık. Turocom'dan bilgi verdik biraz. Evet, bunun dışında mutlaka vardır bir şeyler ama şu an için bu kadar. Evet, çok da uzatmayayım. Teşekkür ederim videoyu izlediğiniz için, bana vakit ayırdığınız için, kanalıma destek olup abone olduğunuz için. Sizlerden gelen yorumlar önemli, destekler önemli. Teşekkür ederim. Mutlu kalın diyorum. Esenlikler diliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.